konser heyecanını bir kenara bırakıp vallahi röportaj yapıyoruz. Daha ne olsun. Ben şu an daha heyecanlıyım açıkçası. Bu kadar genç yaşta ama biz Onlar benim besteci eserlerime görmüyoruz. dokundu. Ben öyle diyorum. Yani sanatçılar olmasa eserler nedir? Siyah beyaz birer notadan ibaret zaten. İmkansız bir şey yazmıyorum ama o an onu yazmak gerekiyor. Elvin şu an konuşmuş. Keman sonatında göreceksiniz. Eseri beğenmemişti. O yüzden sonra ben de ayrı. Ben beğenmek zorunda değilim. fazla şey buldu şarkı tabii. Çok akorları azmış. Bir gecede bunu takıp uyumamış etmemiş yepyeni bir eser besteledi. Ya ben orada hayran kalmışım. Onurlandırdın. zaten. Evet, Teşekkür yani. ederim. Herkes birbirine hayran bir durum var değil mi Cem? Hepimiz birbirimizi beğeniyoruz tabii ki şu an. Biraz böyle ne yapıyorsunuz, nerelerde çalıyorsunuz? Biraz kendinizi anlatmanızı istesem. Notalarını unuttu. Anahtarı da bende kalmıştı. Beni böyle panik bir şekilde benim o notalara ulaşmam lazım. İlla bir sanatçı aileden mi gelmek Olur, çok gerekiyor? örneği var. Ben gelmiyorum. Heh, evet, o yüzden sana bir... Benim babam hobi olarak çalıyor. Galatasaray maçlarını izlerken bence sen müziği tamamen unutup rahatlayabiliyorsun. Futbol evet sever ya, yanım. sen koyu Galatasaraylısın. Koyu Galatasaraylıyımdır. Vegan olmuştu ama her gün vegan pizza söylüyorsun. Yani evet mesela vegan insan bir gider vegan pizza söylüyordu. Ulan öyle Sonra vegan tabii- mı olur? Evet. Aynı yerden sakatlanıp bu sefer çatladı kemiğim. Yok, Tarak- bence siz spor yapmayın arkadaşlar. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün 4 yakışıklıyla röportaj yapacağım. Hem çok yakışıklılar, hem çok yetenekliler, hem dünyaca ünlüler ve daha pek çok şey sıralayabilirim. Bir Voyages projesiyle de aslında pek çok şehirde de çok güzel konserler veriyorlar. Ve kim onlar diye hemen merak ediyorsunuz. Aslında benim programlarından tanıyorsunuz kendilerini. Poyraz Baltacıgil, Elvin Hoxha Ganiyev, Cem Önertürk ve Cem Esen. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Evet valla hani bu kadar yakışıklıyı, bu kadar yetenekli yakışıklıyı bir arada bulmak çok kolay değil doğrusu. O O yüzden sizin güzelliğiniz. Teveccühünüz. çok teşekkür ederim ama ayrıca çok teşekkürler. Bu konser günü, konser heyecanını bir kenara bırakıp valla röportaj yapıyoruz. Daha ne olsun. Ben şu an daha heyecanlıyım açıkçası. Değil mi bu ortam konser? Evet bu kamera biraz geriyor insanı, doğru, haklısınız. Ama artık bunlara da alışkınsınız, kameralara da neticede. Poyraz'dan mı başlayalım, nasıl başlayalım? Tamam. Poyraz seninle daha yeni bir röportaj yaptık. Evet. Çok da güzel konuştuk aslında pek çok şeyi. Ama bu sefer Voyages Project diyorsunuz değil mi bu projenin Evet. ismini? Albüm projesi. Albüm projesi. Dolayısıyla anlatsana neler oluyor? Seve seve. Kendimi tanıtmadan önce zaten beni tanıyanlar tanıyor ama ben bir çelistim. Cem Esen'le Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Devlet Konservatuvarı'ndan tanışıyoruz. Kendisi harika bir piyanist, harika bir besteci, harika bir arkadaşım ve bir gün korona zamanı 2020 yılında işte evde oturuyorduk hepimiz biliyorsunuz. Saatlerce ekmek yap, yemek ye, dizi izle, Evet. film izle falan. Geç uyan böyle bir zaman dilimi. Ama biraz da üretkenlik de var tabii evdeyiz diye. Ondan sonra Cem aradı beni Almanya'dan. O zaman Almanya'daydı. Ve işte benim bir fikrim var, benim bestelerim var. Ben cellist olarak seni düşünüyorum. Bir tane sonat besteleyeceğim. Bunu kaydedelim, albüm yapalım dedi. Ben tabii çok sevindim ve aynı zamanda albüm yapmak istediğim bir süreçteydim. Ne zaman, nasıl yapsam, acaba nasıl bunu yaparım, nasıl finanse ederim, hangi eseri çalarım, nasıl yapılıyor, stüdyoya gidilip ne yapılıyor falan sıfır bilgim vardı o zamanlar. Daha doğrusu üşeniyordum ama bir yerden başlamam gerekiyordu ve Cem bana eserini yazmaya başladığını söyledi. Yanına da bir tane senin istediğin bir eser koyalım ki albüm konsepti olsun diye. Ben de düşündüm, Rachmaninoff'un violonsel piyano sonatını çok severim ve açıkçası violonsel için çok keyifli çalması, çok melodik, çok lirik ama bir o kadar da piyano için çok zor teknik olarak. Cem dedi ki tabii ben çalarım, harika. Hem Sonra yazarım hem çalarım. kesinlikle öyle. Bu albümün adı Voyages Chapter Moscow oldu çünkü Rusya'dan bir besteci vardı Cem'le beraber, Rachmaninoff. Biz bunu 2021 2021 evet. 22 ya da 21. 21'de kaydedip yayınladık. Ağustos'ta yayınlandı. Piyasaya çıktı. Spotify, YouTube Music. Cello sonatını yazarken korona olmuştum zaten. Bir ara Tabii. sonları biraz hızlı bitiyor. Tabii. Yorgundum. Böyle biraz avantgard bir müzik. Deneysel değil asla. Çok neyin ne olduğu belli ama bir taraftan da deneysel gibi duyuluyor. Biraz işte özgürlüğümü ortaya çıkardığım bir eser kendim açımdan. Cem de onu yansıtmış sağ olsun. Değişik bir eser. Cem Esen. İki tane Cem olunca. Esen olan. Esen olan Cem. Tabii ben hani
Çok yakışıklılar, çok yetenekliler dedim ama kendi kariyerlerinde ilerlemiş yeteneklerden bahsediyor. Yetenekli, genç ve yetenekli anlamında söylemedim. Bazen sanatçıların bu konuda alınganlıkları oluyor. Ben oysa onu tamamen hani şey olarak, hani iyi bir şey olarak söylemeye çalışırken çünkü yetenekli deyince sadece genç insanlara yetenekli denirmiş gibi geliyor. Oysa hani siz kendi kariyerinizde uzun süredir zaten yol alan sanatçılarsınız. Ve dünyada tanınıyorsunuz. Dünyada çok güzel işler yapıyorsunuz. Onu da altını çizelim. Ama senin bir farkın var ki 27 yaşında 100'den fazla beste yaptın ve hemen hemen tanıdığım tüm sanatçılarla da bir projen oldu, bir dokundun. İşte bizim Blen & Noah'yla, Collaboration. evet Nil'le, zaten Poyraz'la şimdi birlikte çalışıyorsunuz. Yani hemen hemen herkese dokunduğun ve çok üretken olduğun da bir çağ. Ve bu kadar genç yaşta ama biz Onlar benim besteci eserlerime görmüyoruz. dokundu. Ben öyle diyorum. Yani sanatçılar olmasa eserler nedir? Siyah beyaz birer notadan ibaret zaten. Biz bunu gün yüzüne çıkartıyoruz. Sanatçıların da tabii ki de bu konuda motivasyonu da çok önemli. Eserlere inanmaları çok önemli. Yazılan esere bakıp o eserde bir şey bulmaları çok önemli. Ben de bunun için en detaylı, en iyi şekilde eser bestelemeye gayret eden bir insanım. Bunu bir ikna süreci olur. Her sanatçı her eseri çalmak istemeyebilir, onu benimsemeleri gerekebilir. Aslında bu noktada çok özel bir şeydir de bu. Ve bir noktada bu büyük de bir motivasyon verebilir başka bestecilere de. Çünkü çalınması gereken, keşfedilmesi gereken çok fazla eser var aslında. Ben de şimdi hem de piyanist olduğum için, kendim de piyano başında olduğum için bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Yapamayan besteciler de var piyano çalamayan. Onların da eserlerini çalmamız gerekiyor. Piyano partisinde en azından benim de bizzat piyanist olarak çalmam lazım. Ama bu sanatçılarla bir arada çok güzel projeler yaptık. Yani gerçekten daha da fazlasını yapacağız. Dünyaya daha da fazla açmak istiyoruz. Kendi eserim olarak söylemiyorum. Türk bestecilerini dünyaya daha da fazla açmak olarak söylüyorum. Ben tabii besteci ve piyanist olduğum için şimdi kendi eserlerimi tabii daha ağırlıkta çalmam çok normal. Ama her eseri çalmamız gerekiyor mümkün mertebe. Evet. Beste yaparken mesela biraz önce Poyraz dedi ya, çok ağır bir piyano eseri. Mesela çok ağırı da o yüzden kendin çalabildiğin için daha mı gönül rahatlığıyla yazıyorsun mesela? Eser ne emrediyorsa odur. Yani bazen ben çok karışamıyorum. Bana da çok zor geliyor bazı şeyler ama imkansız bir şey yazmıyorum. Ama o an onu yazmak gerekiyor. Elvin şu an onu şimdi keman sanatında göreceksiniz. Aynen. Yapacak bir şey. Ben suçlu değilim. Eser öyle istiyor. Ben bir aracıyım sadece. Frekans falan. Yok öyle değil. Gerçekten evet ne olursa olsun biraz konu benden bağımsız. Çok kolaylaştıramıyorum. Evet piyano tekniğimden ötürü de piyano partisini aktif yazıyorum. O bir gerçek. Doğru. Ama ne gerekiyorsa onu yazıyorum genelde. Hani üzerine çok düşünmüyorum. Daha kolay olmalı diye bir düşüncem olmuyor pek fazla. Evet, dediğin gibi ne yazmak istiyorsan zaten Evet. o çıkıyordur ama hani ya bu da çok zor, bunda da zorlanırlar falan diye de hareket etmiyorsun neticede. Bir de zaten şimdi icra eden sanatçılar belli. Poyraz Baltıcıgil, Eylül Oksagan, Cem Ertürk'ten bahsediyoruz. Zaten tabii ki yazdıktan sonra onları danışıyorum o kadar değil. Hani teknik şeyleri zor bir Ben şey. özellikle piyano için sormuştum bunu. Piyano için evet. Piyanoda. O benim eserlerimin handikapı. Çalmaya çok çekinecekler. Yani böyle Brahms gibi falan ortalıkta takılmam lazım ki hani ya da ben öleceğim yıllar geçecek falan hani anca öyle hani şu anda ben çalacağım çünkü üşenebilirler gibi bu benim düşüncem. İnşallah üşenmeyin piyanistler. Ama Üşenmeyin. Çok güzel çalındı. eser. Besteleri çalındı. Çalınıyor 2 piyano ama- konçertosu çalındı galiba. Ha evet onlar var. Evet. Yani şu an daha şimdiden tercih ediliyor eserleri. Evet. O önemli bir şey bir besteci Ben için. en son Blen & Noah işte Selin'le Evet, o. Evet onlar Yudum'un- çaldılar. Evet, onlar onları çaldılar. hatırlıyorum. Çok değerli bir şey çaldı. yaşarken bu yaşta aktif olarak çalınması. Evet ama yani benim dediğim daha çok işte böyle piyano eşliği olan şeylerine. Eşlik partisi çünkü genelde yadırganır. Hani daha kolay olması tercih edilir. Çünkü çok yorucu. Çünkü eşlik gibi. Aslında eşlik de bir o kadar önemli bir olay ki. Yani Rachmaninov cello sonatasından bahsettik. O da mesela dünyada herkes tarafından devamlı çalınmıyor. Çok iyi piyanistler çalıyorlar. O yüzden dedim yani daha üşendirici müzikler var. Benimkilerin %90'ı öyle gibi diyorum. Ama yoksa tabii ki çok iyi sanatçılar herkes çalar. Yani çalınamaz Evet. diye bir şey yok zaten. Ya ben de bir kemancı olarak şunu ekleyebilirim ki Cem tabii ki bazen zor yazabiliyor evet ama yani Tuzaklar bazı kuruyor. tuzaklar kurabiliyor Evet. çok doğru ama Ama rahat ol, konuş yani. Eee, Zorsa hiç- zor yani. yazdığı hiçbir şey düşünülmemiş bir şey olmuyor en azından benim fikrimce. Yani bunu çok iyi düşünüp, çok iyi tartıp neyin yapılabilir olduğunu hani her ne kadar imkansız gözükebilirse de bazen ama bunun yapılabilir olduğunu bildiği için yazdığı şeyler oluyor. Ki bunun en iyi kanıtlarından bir tanesi de Almanya'da bir keman yarışmasından Cem Esen'den bir
özel sipariş yapılması, yani keman Evet. solo eseri için Çok bu değerli. bir bestecinin diğer enstrümanlara çok büyük bir donanıma sahip olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. O yüzden de yani ben bu haberi öğrendiğimde de çok mutlu ve gururlu olmuştum Cem adına. Teşekkür ederim ama eseri beğenmemişti. O yüzden Yani sonra o ben ayrı, de o ayrı. Ben beğenmek zorunda değilim. fazla şey buldu şarkı söyledi. Çok akorları azmış falan. Ya ben şunu söylemiştim. Oğlum şimdi gerçekleri gerçek konuşalım burada. eleştirilerini söyleyecek- Güzel şeyler söylemek kolay. Kırmızı koltuğa şu dönün. benim için güzel olmuştu. Cem bana eserini yolladıktan sonra ben Cem'e birkaç tane eleştiri söyledim ve hani, Cem de bazen takar, yani takarsa takar. Bazen de şey der, müzik ne gerektiriyorsa onu yazıyorum der. Hiçbir şey dinlemez. Yani o tarz olayları da yaşadık bazen mesela. Diyorum ki Cem bunu birazcık şöyle yazabilirsin belki. Yok abi ben böyle yazmak istiyorum. Tabii ki saygı duyuyorum ama mesela o gün ben Cem'e birkaç tane eleştiri yaptıktan sonra uyudum. Yani geceydi, biz 3'e kadar falan tartıştık, böyle bunları konuştuk. Sonrasında uyandığımda Cem yepyeni bir eser bestelemişti. Yani Wow. ve kaç Bol akorlu. sayfadan? Yani inanılmaz 8-9 Öyle mi? Peki sayfalık böyle? mıydı? 10 Yok sayfalık. 7 sayfa. 7-8 sayfalık bir yepyeni, yani bir gecede bunu takıp uyumamış etmemiş yepyeni bir eser besteledi. Ya ben orada hayran kalmıştım. Onurlandırdın. zaten. Teşekkür ederim. Öyle Çok de bir sağ ol. çılgın arkadaş. Teşekkür ederim. Aynen. Burada gördüğünüz herkes çok çılgın. Zaten bence asıl gerçek karakteristik özellik de orada, yani icralardaki. Yani dediğim gibi eserler sanatçılar olmadan tamamen siyah beyaz notalar. O yüzden zaten biz bir arada bunu çok güzel yapıyoruz. Yani beste yapmakta bir şey yok. İcra asıl olay zaten. Ya evet mesele öyle. o. İcra tabii ki önemli ama beste yapmakta bir şey yok diyecek kadar da basit de indirgeyemeyiz Hayır, yani. Çok zor benim bir için şey. öyle. Yani ben yazarım ama iyi bir sanatçının icrasına çıkmadığı sürece benim için bir anlamı ifade etmiyor. Evet. Yani o perfect, en azından hem kafamdaki hem sanatçının kendi karakterini koyduğu icraya ihtiyaç var. O manada. Yoksa tabii beste yapmak da yorucu olabilir ama yazılır. İlla iyi kötü bir şey yazılır. Ama kötü bir şeyi bile çok iyi bir sanatçı başka bir boyuta çıkartabiliyor. Yani icra tabii. o yüzden Bambaşka zaten bir şu an yere yani benden mutlusu yok bir besteci olarak. Çünkü yani Türkiye'nin de dünyanın böyle benim için ve herkes için en iyi sanatçılarıyla şu anda bir aradayız. Bunu samimi söylüyorum, içten söylüyorum. Bir övgü, iltifat falan değil. Gerçekler bunlar. Ama bu geldiğimden beri burada herkes birbirine hayran bir durum var değil mi Cem? Hepimiz birbirimizi beğeniyoruz tabii ki. Estağfurullah. Arada provaları dinliyoruz. Tabii Cem'le ilgili ben de birkaç bir şey söylemek isterim. Cem'le biz pandemi öncesi aslında yazıştık. Babası flüt sanatçısı, biz meslektaşız. Murat Esen. Ve dedim flüt sonatı ne zaman geliyor? Çünkü ben yaptığı işleri çok beğeniyordum açıkçası. Opus 14 flüt sonatı değil mi? Evet. İlk yani 14. eseri flüt sonatı oldu. Ve biz onu pandemiden önce kayıt ettik. Pandemide mixini yapıp, master yapıp şey yapmıştık, dinleyicilere sunmuştuk. Çok güzel oldu. Sıkıntı şu aslında, yani çok kıymetli bestecilerimiz var tabii ki. Bir yandan da çok iyi bir piyanist olması bu eserlerin çalınabilmesini de sağlıyor. Ve Cem'le müzik yapmak da çok keyifli. Yani ve yarattığı müziği konuşmak, onu paylaşmak, işlemek ki besteci yaşarken o yorumları almak da çok kıymetli oluyor. Bestecinin %100 fikirlerini dinleyecekler. Ve Gerçekten %100 olacak. fikirlerini. Ama hakikaten kontraromantik diyor muyuz hala? Yok, kontraromantik. Kontromantizm diyorum, evet. Tamam. Kontraromantizm Çağımızda ismini yazılan verdi. romantik müzik anlamında kullanıyorum. Özel bir Çağımız. stil diyebilirim. Cem'i hakikaten ayrıştırıyor. Ve çok keyifli eserlerini icra etmek. İyi ki varsın Cem. Siz iyi ki varsınız yani hep birlikte. Cem bu arada aynı zamanda, çok Cem oldu böyle. Cem aynı zamanda da yeni eserlerin de seslendirişlerini çok aktif yapıyor. Yani sadece benim eserler gibi değil. Sen belki de kaçtan 50'den fazla. 150'yi geçti. 50 ne? 150'den fazla eserin ilk seslendirişini de Cem Önertürk yaptı yani. Bu iyi. inanılmaz büyük bir olay bu. Çok. Gedik Filarmoni ile yapmıştık. Hezafen Ensemble'nın da Hezar- üyesiyim. Onlar da çok Anadolu eserler. Nefesi Bir de Beşlisi. solo eserler de çok seslendirdim. Sesin Yolculuğu isimli bir besteciler festivali var. Bütün bilmiyordum. Türkiye'deki konservatuvardaki bestecilik öğrencileri ve icracılar, genç icracılar bir araya geliyor ve bütün bir gün 3-4 konseri kapsayan bir konser oluyor. Aslında 6-7 saat kesintisiz konser ne demek zaman bu. oluyor? Mayıs aylarında Mayıs oluyor ayı. genelde. Ben size haber veririm. Ay, çok sevinirim. Çok kıymetli oluyor. Hatta son yıllarda da CRR konser salonu
ev sahipliği yaptı. Çok keyifli oluyor. Çok böyle 300-400 kişinin katılımıyla gerçekleşen Evet, kıymetli bir CRR festival. deyince şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı. Galiba evet. Duymuş olabilirsiniz. Görmüştüm, duymuştum. Ben orada ama çok hiç eser katılmadım. seslendirdim o vesileyle de. Pek çok genç besteci. Tabii sen diğer arkadaşlarına göre daha tecrübeli yaş itibariyle. Ama onlarla eşit sayıda konserimiz vardır yani. Onlar da çok aktifler öyle. Müzisyenlikte aslında yaşın çok bir Evet, önemi yok. evet. Evet, Yaptıklarınız orası daha öyle. önemli oluyor. Ama ben yani küçüklüğümden beri seni tanıyorum. Biz hep beraber Müzik büyüdük. fakültesinden, Bilkent Müzik Fakültesinden dolayı her zaman Cem Ertürk çok konuşulan ve çok örnek alınan bir müzisyendi ve öğrenciydi aynı zamanda. Biz de tabii ki Ganiyev ailesini çok örnek aldık. Özellikle Dede Ganiyev olsun. Yani benim için Server Hocam. okulun o yıllarında özellikle böyle müzisyenleri görmek de çok mutluluk vericiydi. Hem çünkü ailemin de bir payı olmasından dolayı hem kendi büyüdüğüm ortamın, müzik ortamının böyle kaliteli insanlarla dolu olması benim için çok büyük bir motivasyon kaynağıydı. Yani benim hani bugünlere gelmemde bir sürü faktörün etkisi var. Cem gibi müzisyenler de yani benden yaşça büyük olan ve hani her zaman örnek aldığım müzisyenler de bunlardan bir tanesi mesela. Hani her zaman Cem'le arkadaşlığımız da sonrasında tabii yaş birazcık yani büyüdükten sonra yaşlar yakınlaşıyor. ya bir nevi. Yakınlaşıyor kesinlikle. Evet. Oradan sonra da zaten Cem hani arkadaşım, meslektaşım olduğu için de hani ayrı bir sevgi ve şimdi de böyle projeyi bu tarz insanlarla paylaşmak yani hepimiz için çok güzel bir şey bence. Vallahi muhteşem bir proje. Ve farklı şehirlerde de çalıyorsunuz bu arada. O da çok güzel. Yurt dışında bu projede çaldınız mı? Henüz değil. Yok, henüz değil. Aslında istiyoruz ama daha çok yeni bir proje yani. Ama Evet. görüşmelerimiz var bazı yerlerle. Olacak, Evet, olacak evet. da. Evet. Yani o değil mi? Birkaç düşüncemiz var böyle. Birkaç yere aktarmak, bunu turne gibi yapmakla Evet. ilgili. Yani bir yerden başlasak onunla ilgili devamı gelecek diye düşünüyorum. Tabii, Sen de tabii. bir şeyler düşünmüştün. Yani konuyla Almanya'da Bu bir süreç tabii. Yani biz şimdi 4 sanatçıyız. Yani aslında bu bir bakıma da büyük de bir şey. Yani her noktada seyahat olsun, yolculuk olsun. Hani bir sürü şeyi düşünmek gerekiyor. Biz 2 yıl önce bunu ilk başta yapmıştık. 2 yıl sonra 2 yıl önce CRR'de ve Saygun Salonu'nda Ahmet Adnan Saygun İzmir'de yaptık. İki akustiği iyi olan salon zaten. Evet, Cemal İştrey ve Saygun Salonu muhteşem ve şimdi burada yapıyoruz. Atatürk senle bir kere. Yok ama Voyages'tan bahsediyorum. Ha, proje şimdi. Aynen. ediyorsun, evet. Evet. Şimdi artık Türkiye'de 3 kez zaten yaptık. Yurt dışına da tabii ki artık açılma vakti geldi yani bu projeyi açma vaktimiz geldi Evet, kesinlikle. bence de öyle. Bence de öyle. Ben tanıyorum sizi, dinliyorum. Klasik müzik dinleyicileri de sizi çok iyi tanıyor ve çok iyi biliyor. Çünkü hepiniz kendi alanında çok iyi virtüözlersiniz ve çok ünlüsünüz. Ama hani YouTube dünyası içerisinde tanımayanlar için ve hani bu programa da denk geldilerse eğer hani biraz böyle ne yapıyorsunuz, nerelerde çalıyorsunuz, biraz kendinizi anlatmanızı istesem tuhaf olmaz değil mi? Hiç. Anlatalım tabii. Artık 30 yaşındayım. Genç müzisyen demeyin. 30 oldun mu Poyraz? 30 oldum. Oo. Evet. Olmuş Yani biraz. çünkü bunu yani şakasına söylüyorum tabii de 30 yaşımda olsam bile hala böyle bir arada işte yazılarda bir şeylerde genç müzisyen diyorlar. Çok hoşuma gidiyor ama ne yazık ki artık genç Genç. müzisyen kategorisi başka bir Başka bir kategori. şey, evet. Neyse benim de ailem müzisyen. 2 abim, annem, babam, kuzenim, halam herkes yaylı çalgı çalıyor. Onlar dünyanın bir yerlerinde işte ben Borusan Kuartet üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda kadrolu müzisyenim ve aynı zamanda bir solistim. Voyages'la başlayan albüm kayıtlarım kendi başka albümlerimle devam ediyor. İşte konserler yapıyorum. Hayatımı müzikten kazanıyorum. Ruhumu da müzikle geçindiriyorum aslında. Bu şekilde. Evet, yarışmacı arkadaşlar başarılar. Başarılar, başarılar. Gönülden, kalpten başarılar kendime. Evet. Ee, 27 yaşında Cem Esen. Evet, 27 oldum. Ben de şu anda Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda piyanistim. Aynı zamanda orada. Aynı zamanda da Hannover'de Hochschule für Musik, Theater und Medien'da yüksek lisans derecesindeyim. Bireysel olarak konserler vermekle birlikte eserler de üretip onları da seslendiriyorum. Mümkün mertebe hem bireysel hem bir noktada da orkestra içerisindeki performanslar ve farklı konserlerle birlikte de sanatımı mümkün mertebe
insanlarla, insanlıkla paylaşmak için kolları sıvadım. Bir arada eser üretiyorsun, beste yapıyorsun. Hem beste yapıyorum hem piyano çalışıyorum. Niyetimiz sanatımızı mümkün mertebe dünyayla paylaşmak. Hepimiz genciz. Tabii ki Elvin'in, Poyraz'ın, Cem'in kariyerleri çok 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 üst gerçekten. Ben umuyorum ki aynı şekilde müziğimi daha fazla dünyayla mümkün mertebe paylaşırım. Daha çok sanatçı dünyadan belki bana sormadan eserlerimi çalarlar. Ve ülkemizde bu şekilde bir Türk bestecisi olarak da temsil edebilirim. Niyetimiz bu. Bu niyette olan bir sanatçıyım. Bilmeyenler için beni takip edebilirsiniz. Ben de 27 yaşındayım, Ankaralıyım. Bilkent'te eğitime başladım. Ailem müzisyendi ve onlardan çok çok ciddi bir anlamda destek ve katkı gördüm. Öncelikle dedem Server Ganiyev'le başlamak üzere babam, annem, dayım hepsi. Ve sonrasında yurt dışında okumaya 17 yaşımda Madrid'de lisans eğitimiyle başladım. Öncesinde Zakhar Bron'la 8 yaşımdan itibaren ayda 1-2 hafta gidip eğitim alıyordum. Ama taşınma olarak 17 yaşımda Madrid'e taşındım. Şimdilerde Berlin ve Essen'de aynı anda okumaya devam ediyorum. Yüksek lisansımı Hannover'de bitirdim. Ben de Cem'le aynı zamanda aynı sokakta yaşıyorduk. Aa, ne Ve güzel. pandemi döneminde bu eserlerin çıkışının olduğu dönemlerde hele aynı zamanlarda olmasına denk geldiği için şöyle bir anı hatırlıyorum. Yani şu anda kendi tanıtımından birazcık çıktım ama bir gün Cem cello sonatını yazarken Ankara'ya gidiyor ve notalarını unuttu. Anahtarı da bende kalmıştı. Beni böyle panik bir şekilde benim o notalara ulaşmam Hayatımın lazım. sınavı. Eser gitti mi gitti. Eserin yani bitti, şu an eser bitecekti, Poyraz son yoktu sayfa. burada falan. Hani eser tamamen notanın Son gelişine sayfası bağlıydı. kaldık, odayı bitiremeyeceğim. Ne olacak falan diyorum. Olur Cem, öyle. ben gittim sonra Cem'e diyorum ki yok abi notu bırak diye bir de şaka yaptım. Cem mahvoldu. Aslında 6-7 yaşımdan beri hedefim her zaman solistlikti ve yani ailemin de yönlendirmesi tabii ki. Babam da bir cello solistiydi, dedem de bir keman solistiydi, annem de. Ben onları sahnede çok izledim ve bu benim için yani hayatımda her zaman hedeflediğim ve olmak istediğim tek yerdi yani sahneler. Evet. Ve çok şanslıyım ki buna erişebiliyoruz ve yani bu şans bizim elimize geçti. Bunun için de elimden geleni her zaman yapıyorum. Bu geçen sene bir de albüm kayıtlarıyla yani Cem Esen'le beraber biz Voyagers'ı kaydettik ve sonrasında ben bu albüm yapma işini çok sevdim gerçekten. Şimdi bu sene 3 albüm çıkarıyorum. İzai 6 sonat. Yani bir tane de değil, 3 tane. Evet, Çok aynı anda sevmişsin 3 belli. Evet. albüm çıkaracağım. 2 tane Mendelssohn konçertosu, sonra Polonya repertuarından Szymanowski ve Karlovic. Onun dışında da konserlerime devam ediyorum. Yani şimdilik bu şekilde yani soliste devam ediyoruz. Aynı zamanda Poyraz ve Cem'le bir ay sonra, 2 ay sonra yaklaşık olarak tam tarihini unuttum 20 ama Mart'ta 20 Bursa Mart'ta Senfoni. Bursa'da Beethoven Triple çalacağız. Aa, çok güzel. Ona da Bursalı sanatseverleri bekleriz. Flüt sanatçısıyım. Eğitime ben de Elvin gibi Bilkent Üniversitesi'ne başladım. Daha sonra Münih'te Andras Adorjan'la yüksek lisans çalışmalarımı tamamlayıp tekrar yurda döndüm. Şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Bir yandan solo kariyerimin yanı sıra Anadolu Nefesli Beşlisi diye bir oda müziği grubum var. O hakikaten bana çok büyük mutluluk veriyor hayatımda. Bir müziği paylaşmak, bugün de olduğu gibi. Evet. İyi müzisyenlerle çalmak her zaman büyük keyif. Gençlere artık benim bir ayağım çukurda, 38 yaşındayım. Yok o zaman ben ne yapacağım? Olmaz öyle şey. Ama gerçekten genç müzisyenlere katkı sağlamaya çalışıyorum. Onların kariyerlerini planlıyoruz, şekillendiriyoruz. Böyle özet olarak. Evet, ne güzel. Müthiş şeyler yapıyorsunuz.
Hem sanat anlamında hem de ileriye dönük anlamda. Hem kendinizle ilgili hem ilham verdiğiniz ya da dokunduğunuz genç sanatçılarla ilgili. Bu çok güzel bir şey. Ve böyle karşımda bu kadar yetenekli, tecrübeli sanatçıyı bir araya da görünce ülke için çok umutlanıyor insan. O kadar ihtiyaç var ki yani pırıl pırıl, çok yetenekli, her yerde dünya vatandaşı, pek çok yere ulaşabilen, gençlere de dokunan insanlar görünce insanın morali yerine geliyor. Gelecekle ilgili çok güzel şeyler hissediyor ve düşünüyor. Çocuklar için çok umutlanıyorum doğrusu. Keşke benim oğlum da böyle sanatla falan ilgilenseydi ama ilgilenmedi. Herhalde şey diyorum hani armut dibine mi düşüyor? Yani aslında çoğunuz sanatçı ailelerden de geliyorsunuz ama yani olmadığında da olmaz mı bu iş? İlla bir sanatçı aileden mi gelmek? Olur. gerekiyor? Çok Yok. örneği Ben var. gelmiyorum. Evet, o yüzden Hiç şart sana değil. Benim babam hobi olarak çalıyordu ama ben profesyonel bir ailenin içinde değilim. Tamamen bence yönlendirme çok kıymetli sanatçılar da var ama tabii ki müzik yani Ganiyev ailesi çok önemli bir aile. O ailede Evet. tabii ki doğup büyümekte farklı avantajlar oluyor. Yani Elvin hep süperstar gibiydi. Çok iyi bir kemancıydı. O da çok önemli tabii ki. Yani. Tabii. Çevre faktörü tabii ki çok önemli yani. O yadırgamaz. Ama dediğim gibi yani gerçekten de illa ailesi müzisyen olmalı diye bir olay yok. Ama çevre faktörü evet. Yani o çevreye, en azından konservatuar çevresinde bir şekilde girebilmesi, yani o şekilde tanıdıklar olması etrafında bunların tabii çok artısı oluyor. Sadece olay çalışmak değil yani Değil, birilerine tabii. ilham almak lazım, esinlenmek lazım. Motive olmak lazım. Tabii. İdol edilmesi lazım bir sanatçı yani ille yani. Ama ona idol edilmesi için de o sanatçının karşısına çıkması için yine bir çevresi, arkadaş çevresi olması Ama lazım. bir de bence aynı zamanda aile faktörü şu açıdan önemli. Yani müzisyen değillerse bile eğer çocuklarının böyle bir ilgisi varsa veya çocukları için böyle bir kariyer hedefliyorlarsa ailelerin de belli bir noktaya kadar işin gerçekten dahilinde olmaları Evet. çok önemli. Aynı tenisin olduğu gibi ya da işte herhangi bir spor, bireysel ya da diyeyim bireysel sporlarda olduğu gibi aile faktörü çok önemli. Bir de Yani enstrüman hocanızla da Evet. oluyorsunuz, aile gibi oluyorsunuz. Doğru. İyi bir insanın elinde tabii büyümek de diyebiliriz. Ama çırak bir yandan ilişkisi ben yani. Poyraz'ın abilerini de tanıyorum. Evet. Bilkent'e gelmişti. Büyük abisi işte çelisttir o da. Ve yani muazzam bir çelisti. Yani Poyraz'ın tabii ki. ailesi zaten Türkiye'nin en önde gelen müzisyenleriyle dolu bir aile. Kendisi de ederiz. onlardan Evet, bir tanesi. O da herhalde pozitif bir etki yaratıyor. Evet belki. evet. Tam sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Ailenizin müzisyen olup yani illa müzisyen ve illa ki o çocuk da acayip bir müzisyen olacak diye de bir kural yok. Yani gerçekten o çevre faktörü, aileniz size nasıl yaklaşıyor? Ben ailemden hiç korkunç bir baskı görmedim. Ama ufak bir iğne her zaman vardı yani Evet. arkamda beni itekleyen. Yani hiçbir zaman böyle rahat edip ya bıraktığım zaman o zaman hissettiriyorlardı. Sadece Biz Galatasaray buradayız. maçlarını izlerken bence sen müziği tamamen unutup Aa. rahatlayabiliyorsun. Futbol Evet sever ya, yanım. sen koyu Galatasaraylısın. Koyu Galatasaraylıyımdır Evet, ve bayağı. haklı. Zaten Elvin'le arada atışırız o konuda. O da Beşiktaşlıdır. Ama siz Benim bu atışacak aralar... hiçbir şeyim kalmadı bu senelerde. Ben Üzgünüm Poyraz'a senin için. atışmaya korkuyorum hani öyle bazen. Yok ya ben şöyle ben çok yakın arkadaşlarım, Fenerli arkadaşlarım, Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Ben onları biraz gıcık etmek için bunu yapıyorum. Yoksa öyle bir holigan bir tarafım yok. Ha seviyorum çok ama evet yani dozunda Eğlence seviyorum. tarafı da var ama bir taraftan Aa, yani. çok var, Takım çok. o yüzden eğlenmek Tabii, için de tabii ki. tutulur yani. Tabii ama haklısın. Ya ben de öyleyim. Benim için mesela futbol bir dinlenme alanı. Yani çok Evet. seviyorum gerçekten. Fazıl Say da futbolu çok seviyor. Evet, Acaba Fazıl- sanatçıların tek kendini Belki de. serbest bıraktıkları ya da Yani orada mesela gerçekten böyle hani kötü zamanlarda bile hani böyle şimdi diyemiyorum ama yani böyle Evet. hani enerji akımı yaratıyoruz tabii. ya orada yani. futbol onun için iyi O bir çok yöntem güzel bir galiba. renk. Hani Olabilir. çünkü bazen o çalışma odasında çok streslisiniz, kendinize yükleniyorsunuz. O birikiyor. Bir yere onu hani dışa vurmak gerekiyor. Yemek yapmak da öyle. Evet. Yani bir terapi Sen yemek de yönteminiz var. yapıyorsun galiba. Yapıyorum. Yani seviyorum da yapmayı. Gerçi hepiniz yapıyorsunuzdur. Yalnız yaşadığınız dönemler yurt dışlarında, yurt Evet, içinde evet. olduğu Bir için. şekilde Ben pek öğrenmek lazım. İyi değilim bu konuda. Şimdi yalan söylemeyeyim. İtiraf.com. Yani evet, çok makarna yemişliğim var. Bir keresinde Elvin vegan Ha, ben vegandım bir süre. vegan ama- olmuştu ama her gün vegan pizza söylüyorsun. Yani evet mesela İnsan vegandım, bir gider dışarıdan vegan. vegan pizza söylüyordum. Ulan Sonra öyle tabii- vegan mı olur? Evet. Sağlıksızdı. 1,5 sene öyle geçti. Bir ay boyunca sadece vegan pizza yedim. Baktım yani bir et alıp tencerede pişirmek çok daha kolay. Yani. Falafel. Evet.
Yok, vegan olmak çok zor bir şey. Çok Çünkü zorlu. en kolay yemekler etli olanlar. Tabii Hani ki. ne olursa ol, yani ton balığı bile açıp yesen ya da atıyorum 2 tane Evet. köfte kızartıp yesen ama neticede veganlara göre bir şey değil. Türkiye'de zor bir şey bir de vegan Çok. olmak. Yani başaran Aslında başarıyor da. baklagiller Türkiye'de bence güzel olduğu için yani Türkiye'de çok Doğru. ben Ha. mesela Yani Türkiye'de baklagil bunu kolay açısından değil evet. ama çok yani her gün de yenilemeyecek bir şey. Mesela her gün kuru fasulye ve pilav yiyemez. Biraz da alışkanlık aslında. Türk mutfağı çok türlü. Tabii yemek programına bağladık ama. Evet, biz nereden nereye geldik ama çok keyifli bir Kimden bir taraftan. tarif gelir falan. Ama peki hani müzisyenlerin, sanatçıların futbola meraklı olduğunu, özellikle klasik müzikle uğraşan sanatçıların futbola meraklı olduğunu düşünmeye Sıkıntı başladım. aslında müzisyen olunca herkes müzikle hobisini işte yapar Evet, böyle o hayran sizin olduğu hobiniz ne? Bizim birazcık işte spor vesaire. Ben mesela triatlettim bir ara. Aa, ne Triatlon güzel. yaptım öyle. Yani değişik. Mesela voleybol çok seviyorum. Yazın kızlar harikaydı yani. Spor izlemek keyifli olabilir ama spor yapma konusunda hani parmaklara çok dikkat etmek gerekiyor. Onda çekinceniz oluyordur herhalde. Benim çok oluyor da yani herkesin olmayabilir o kadar. Benim aşırı var. Yani tenis falan oynamam mesela ama oynayan vardır. İşte Ben benimki çok koşu, yüzme ve bisiklet. Evet, Aslında hepsi evet. sağlıklı bir nevi. onlar- Evet, onlarda evet biraz daha parmaklar şey. Ya ben Evet, tenis ve güvenli. futbol çok seviyordum ama çapraz bağlarım koptu. Sonra da ben bir noktada artık hani Ben de yıllarca oynadım ve hakikaten çok kötü dizlere vesaire. Ben bir kere futbol oynarken yan bağlarım koptu. 2 sene sonra bir daha aynı yerden sakatlanıp bu sefer çatladı Oo. kemiğim. Yok, tarak- bence siz spor yapmayın arkadaşlar. Abi bir sudoku devam. Spor sağlığa Satranç. zararlıdır. Bilardo falan. Yapmayın. Biz sizi bunlar için yetiştirmedik dermiş. Bu ülke bunlar için yetiştirmedi sizi falan diye. Sahnelere çıkın, işte konserler verin, biz o dünyanın dört bir yanında temsil edin. Öğrenciler yetiştirin, yeni sanatçılar yetiştirin. Sadece bunu bekliyoruz. Bir de Çok futbol teşekkürler. izleyebilirsiniz bence. İzleyebiliriz. Valla konuşacak o kadar çok şey var ama neticede bunun da bir sonu var. Şimdilik burada bu Voyages projesiyle kalsın ama önümüzdeki dönemlerde daha nice konserlerde, nice projelerde hepinizin ayrı ayrı projeleri olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bazen toplu, bazen solo Evet. şeklinde daha çok konuşuruz, çok muhabbet ederiz. Ama iyi ki varsınız. Dediğim gibi Siz hani de öyle. böyle Siz de güzel öyle. projelerle sizi sahnelerde görmek inanılmaz güzel bir şey. Yani bir bilseniz oradan sizi izlemek ne kadar keyifli. Çok sağ olun. Evet, Çok sağ sağ olun. olun. Çok teşekkürler. Biz de yeni kanalınız için ben de kişisel olarak yani kutlarım. Çok güzel Çok teşekkür şeyler ederim. yapıyorsunuz. evet, hayırlı olsun. Yıllarca başka şeyler yaptınız. Şimdi yine başka şeyler yapıyorsunuz. Ve çok güzel şeyler yapıyorsunuz. O klasiği ben yapayım. Lütfen takip edip beğenmeyi unutmayın. Evet işte bu. Tabii çok değerli, çok önemli. En zor kısmı o. Yani 25 yıllık gazetecilikten sonra neticede ana akımda çalıştım. Hep büyük kurumlarda çalıştım. Öyle bir şeyden geliyorum neticede, ekolden geliyorum. Şimdi kendi kanalında kendin için bir şey istemek zor geliyor. Bu zormuş. İşte abone olun, yorum yapın falan demek. Orada Algoritmalar biraz- için çok kıymetli ve Evet. gerekli. Evet öyle ama ya işin şeyi bu, gerekliliği bu. Müzisyenlerin de çok Yapıyorum. yaşadığı bir şey. Hani kendimiz için, kendimizi pazarlamak, kendimiz için Evet. bir destek Evet. istemek. Evet. O yüzden sizi sanırım en iyi biz anlayabiliriz. Ama like'a basacağız ve abone olacağız. Evet. Onu Evet, biliyoruz. onu yapıyorsunuz. Bu arada lafınızı balla kesiyorum. Şimdi Kaan Gölgesiz de geldi. Arkada onu takdim etmek isterim. Biz şimdi Aa, seve Voyages seve. konseri olarak tabii 4 sanatçıyız ama bir başımıza değiliz. Bütün bu Voyages'ın inşası çerçevesinde bir işin arka planda bir zihni, bir beyni vardı. O da Kaan Gölgesiz. İnanılmaz Alalım şekilde Kaan'ı. büyük bir tanıtım kampanyası süreci yaptık beraber. Ve Kaan kendisi de sadece bizimle değil başka değerli sanatçılarla da çalışıyor. Ben Kaan'ı takdim etmek isterim. Evet, hoş geldin Merhaba, Kaan. hoş buldum. Nasılsınız? İyi vallahi çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet. Güzel de bir prova izledim. Nefis bir konser de dinleyeceğiz birazdan. Ve Voyages'ı konuştuk biraz. Sen de biraz kendi açından anlatsana. Tabii şöyle anlatayım. Eskiden plak şirketleri vardı ve sanatçılar bunlara muhtaçtı. Yani o varsa sanatçı vardı, yoksa yoktu. Yakın tarihte organizatörler vardı. O varsa sanatçı vardı, yine yoktu. Ama burada Voyages tamamen kendimiz yapıyoruz. Her aşamasında biz düzenliyoruz bu konseri. Ve bunu bir sanatçılar kendileri yapıyor. Bu inanılmaz değerli bir şey bu. Çünkü artık yeni akımlar değişiyor artık. Sanatçılarda daha bir fırsat eşliği var. O yüzden de AKM'ye teşekkür ederiz. Bugün onların sayesinde buradayız biraz da. Bize böyle bir olanak sağladılar. Yani bir çalışma stili. O yüzden çok mutluyuz bugün. Çünkü çok önemli bir konser yapacağız.
Voyager çok ilginç bir konser, yani farklı bir konser. Biz de onu o şekilde sunmaya çalıştık. Umarım beğeneceksinizdir bugün. Evet, yo, ben provayı izledim, çok güzel. Bundan sonra da biraz bahsettik aslında. Farklı yerlerde olma niyetiniz de var. Hatta belki yurt Tabii, dışı. aynen, yurt dışında Bunların olmak hepsi istiyoruz. planlanıyor herhalde şu Evet, anda. yurt dışında olmak istiyoruz. Ben yine lafını balla keseceğim ama kendini de ben bahsetmeni isterim. Çünkü Kaan aynı zamanda 1 milyona yakın takipçisi olan çok önemli bir sayfanın da admini ve başka sanatçılarla da çalışıyor. Aa, ne güzel. Anlatsana biraz. İklim Hanım'la çalışıyoruz. İklim Tamkan'la çalışıyoruz. İklimi çok severim bu Evet. arada. Selam gönderin. Yani onun daha çok prodüksiyon kısmındayım, içerik kısmındayım. Evet, bir sayfam var. Orada dünya çapında bir içerik üretiyorum, içerik paylaşıyorum. O şekilde yani ben de bu işin içindeyim. Evet. Önemli bir parçasısın hatta. Evet, biraz görünmez bir parça ama çünkü sanatçılar çok fazla çalışıyorlar. Yani böyle günlerce çalışıyorlar, tüm gün Tam olarak çalışıyorlar. aslında onlara nasıl bir destek veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bir stratejik danışmanlık diyebiliriz. Yani çünkü işin görünmeyen, düşünülmeyen parçaları oluyor. Yani sadece bugün burada olmak bile bu işin parçası. Çünkü sanatçı bilmiyor yani ya ben niye kendi konserimi yapayım diyor ya da Evet, başka insanlardan el bekliyor. İşte benim gibi Ama insanlar oysa- burada sanatçılara bir cesaret veriyor. Yani o bariyeri yıkmak için, o düşünce bariyerini diyeyim artık. O zaman pek çok sanatçı seninle çalışıp aslında daha kolay hareket edebilir ya da hayallerini gerçekleştirebilir. Yani bu aslında sektörde çok eksikliği duyulan bir şey Çok sanırım. yeni bir şey biliyor musunuz? Çok yeni bir şey. Yani çok yok yani bu işte. Bu işi yapan insanlar. Yeni bir alan böyle. Bakalım bugün Voyagers'ı yapıyoruz burada. Heyecanlıyız. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz Biz teşekkür için. ederiz. Sağ olun. Ve hemen kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.